Anadolu, binlerce yıllık medeniyetlerin beşiği, toprağının her katmanında sırlar, hikayeler ve gelenekler saklı olan kadim bir coğrafya. Ama bazen bu katmanlar sadece tarihi değil, aynı zamanda dehşeti de gizler. Takvimler 1960'ları gösteriyor. Konya'nın sakin, kendi halinde ve dışarıdan bakıldığında huzurlu görünen ilçesi Çumra. Burada yaşayanlar, komşuları Abdullah Aksoy'u iyi tanırdı. O, namazında niyazında, efendi, sessiz ve çalışkan bir inşaat ustasıydı. Kimse bu sıradan görünen adamın maskesinin ardında Türkiye kriminoloji tarihine geçecek bir canavarın gizlendiğini hayal bile edemezdi. Bu, Türkiye'nin bilinen ilk ve tek eşcinsel seri katili Çumra canavarı Abdullah Aksoy'un tüyler ürperten hikayesi. 1962 ile 1967 yılları arasında Çumra ve çevresinde tedirgin edici bir fısıltı dolaşmaya başlamıştı. Genç erkekler birer birer ortadan kayboluyordu. Aileler endişeli, yetkililer şaşkındı. Bu kayıpların arkasında ne bir fidye talebi ne de bir iz vardı. Kurbanlar sanki yer yarılmış da içine girmişlerdi. Aslında gerçek bu söyleme korkunç bir şekilde yakındı. Abdullah Aksoy pasif eşcinseldi, gözüne kestirdiği erkekleri genellikle bir iş vaadiyle veya sohbet bahanesiyle evine davet ediyordu. Ancak bu davetler ölümcül bir tuzağın ilk adımıydı. Aksoy evine aldığı kişilere cinsel ilişki teklif ediyor, reddildiğinde ise vahşice saldırıyordu. Cinayet aleti genellikle bir keserdi. Kurbanlarının kafasına indirdiği tek bir ölümcül darbe ya da onları boğarak hayatlarına son veriyordu. Ancak dehşet cinayetle bitmiyordu. Asıl anormallik sonrasında başlıyordu. Abdullah Aksoy bir inşaat ustasıydı. Duvar örmekten, zemin döşemekten anlıyordu. Bu yeteneğini işlediği cinayetlerin kanıtlarını gizlemek için korkunç bir şekilde kullandı. Kurbanlarını kimsenin aklına gelmeyecek bir yere gömüyordu. Yaşadığı evin zeminine veya bahçesine. Ama bu sıradan bir gömme işlemi değildi. Bu binlerce yıllık bir ritüelin modern bir kabusa dönüşmesiydi. Aksoy kurbanlarını toprağa baş aşağı dik bir şekilde gömüyordu. Peki neden? Cevap, evinin sadece birkaç kilometre ötesinde yatıyordu. Çatalhöyük, yaklaşık 9000 yıllık geçmişiyle dünyanın ilk şehirlerinden biri olarak kabul edilen bir Neolitik dönem yerleşkesidir. Ve Çatalhöyüklülerin ilginç bir geleneği vardır. Ölülerini yaşadıkları evlerin tabanının altına cenin pozisyonunda veya bazen farklı şekillerde gömerlerdi. Hayat ve ölüm aynı mekanın içinde iç içeydi. Abdullah Aksoy bir dönem Çatalhöyük kazılarında işçi olarak çalışmıştı. Orada gördüğü ve öğrendiği bu kadim defin geleneği onun sapkın zihninde yeniden şekillenmişti. O, kurbanlarını öldürmekle kalmıyor. Onları 9000 yıllık bir ritüelin parçası haline getirerek kendi çarpık dünyasının temellerine yerleştiriyordu. Yıllar süren kayıpların ardından şüpheler en sonunda Abdullah Aksoy'un üzerinde yoğunlaştı. Polis evinde ve bahçesinde bir arama başlattığında karşılaştıkları manzara bir korku filmi sahnesini andırıyordu. Zemini kırdıklarında betonun altından ilk ceset çıktı, ardından bir diğeri ve bir diğeri, toplamda 10 kurbanın bedeni Aksoy'un dehşet evinden çıkarıldı. Ancak söylentiler kurban sayısının 13, hatta daha fazla olduğu yönündeydi. Hatta kurbanlar arasında Çatalhöyük kazıları için bölgede bulunan 2 Alman arkeoloğun da olduğu iddia edilse de bu bilgi hiçbir zaman tam olarak doğrulanamadı. Cinayetlerin ortaya çıkışı sadece bir seri katili değil, aynı zamanda toplumun görmezden geldiği, kendi içinde yaşayan bir adamın nasıl bir canavara dönüşebildiğini de gözler önüne serdi. Abdullah Aksoy yakalanmıştı. Ancak adalet onun için farklı bir şekilde tecelli edecekti. Abdullah Aksoy yargılanma sürecinde cezaevindeydi. İşlediği suçların ağırlığı ve alacağı cezanın idam olacağı neredeyse kesindi. Ancak o mahkemenin kararını beklemedi. 1967 yılında hücresinde belindeki kuşağı su borusuna bağlayarak kendini astı ve intihar etti. Canavar kendi hayatına kendi elleriyle son vermişti. Ailesi bile cenazesini kabul etmedi. Kimsesizler mezarlığına defnedildi. Ancak hikayesi burada bitmedi. Ölümünden tam 23 yıl sonra 1990 yılında Aksoy'un eski evlerinden birinde yapılan tadilat sırasında yeni cesetler bulundu. Bu, onun dehşetinin ne kadar derinlere uzandığının ve belki de ortaya çıkmamış başka kurbanların da olabileceğinin acı bir kanıtıydı. Abdullah Aksoy'un hikayesi, insan ruhunun en karanlık dehlizlerinin ve kötülüğün en sıradan maskelerin ardına nasıl saklanabileceğinin bir kanıtıdır.
Konya'nın sessiz toprakları sadece 9000 yıllık bir medeniyetin sırlarını değil, aynı zamanda çok daha modern ve acımasız bir canavarın sırlarını da saklıyordu. Bu tür gizemli ve unutulmuş hikayeleri araştırmaya devam etmemizi isterseniz, kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda bu olay hakkındaki düşüncelerinizi merakla bekliyorum. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere.